İkinci kat için çıkmaya başlayayım. Bakın şöyle tavanı gösteriyor. Ah, evet. Ay çok ihtişamlı, çok güzel. Şimdi buradaki sergiyi değil, sabit resim koleksiyonuna bakacağım. Bu uzun kuyruk da buradaki kafe için. Sanırım burada da rezervasyon geçiyor yani. Önceden rezervasyonunuz varsa şurada şeyler yiyip içiyorsunuz. Gerçekten çok güzel ortam. Tamam. Hoş ama yani bu kadar saatlerce şu anda bekleyemem. Resimleri göreyim. Gayet enerjim de yerinde. Ama bir şey çektiririm, çekerim kendimi. Malzemeye yapmışsın. Şimdi de banacağım için. Gel dönem gelsin. Şimdi Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nin resim bölümüne geliyorum. Buralı ressamların salonunu diyeceğim. Salon numarası 7 diyor. Ama ben aslında birden başlamak istiyorum. Belki de burası değil, diğer taraftan girmem lazım. Burası biraz labirent gibi, biraz işleri karıştırıyor. Bakayım. Böyle. Ama Picture Gallery de buradan başlıyor. O zaman yani tamam. Buradan gireceğiz. Hiçbir bilgi, hiçbir yazı yok. O yüzden şöyle daha dikkatimi çekenler önünde duracağım resimlerde. Yani ben bir isim yazmasını, tarih yazmasını tabii ki tercih ederdim. İsim yazsa bile yeter. Hangi ressam? Şöyle devam edeyim. Evet galiba daha önemlileri yazmışlar, önemsizleri yazmamışlar. Şu tanıdık geldi ama değil, tanımıyormuşum. Francesco Solimeno diyor. Ama 1729'dan eser. Vardı. Yani gerçekten Leopold Müzesi'ni daha çok sevmiştim ama burada da tabii ki etkileyici resimler vardır. Mesela bu Tiepolo. Tiepolo'yu bilirim ve çok güzel bir resim. Devam edeyim. 1666 Venedik. Bakın resimde tam Venedik tarzı. Ya şu yukarıda da bir resim var. Şu salona girdim. Mesela şu büyük salonlardakiler ya yazmıyor. Büyük salondaki hangi resim kimin? Hiçbir bilgi yok.
Yani eminim bu eserlerden bir tanesi Caravaggio olsaydı herhalde derlerdi kocaman ya da normal şekilde Caravaggio'nun diye ama şu resim, şu ilerideki Caravaggio'yu çağrıştırdı ama bir bakacağım. Caravaggio'nun boyası daha iyiydi. Bir kontrol edeceğim. Yani şu da Caravaggio'nun tarzı bunlar ama bir bakayım. Yazıları buldum. Dedim neden kimin resmi belirtmemişler. O kadar parlıyor ki yazıyı ilk başta fark edemiyorsunuz. Caravaggio. Böyle birazcık Gentileschi. Gentileschi kadındı bildiğim kadarıyla. İtalyan ressam barok dönemden. Şuralarda biraz ileride Caravaggio'lar var. Caravaggio'lara doğru geleyim. Gentileschi. Evet. Caravaggio. Madonna of the Rosary Around. Bakın. Şu Caravaggio'yu uzaklaşayım. Şu resim Caravaggio'nun. Şu zaten kesin Caravaggio'nun. Evet, tarzından tanıdım Caravaggio olduğunu. Davut'un Golyat'ın kafasıyla olan resmi. Ve Davut ve Golyat. Yine Davut ve Golyat tasvirleri sanırım. Ya da başka kişilerin kafaları. Şu salona giriyorum. Evet, küçük resimleri şu şekilde yapmışlar. Yanında yazıları mevcut. Diğer kısımda ayrıca. Kısım böyle. Velázquez bölümü var. İşte orayı uzun uzun gezeceğim. En ilgimi çekenlerden biridir. Bu Nicolas Poussin. Bunu da severim aslında. Karachi. Yalnız yukarıdaki resimler çok fazla parlama yapıyor. Yakından inceleyemiyor insan. Ya da çekerken de. Şöyle Velázquez bölümüne giriyorum. Burası önemli. Velázquez kısmı benim en sevdiğim ressamlardan biridir. Barok ressam, İspanyol, barok. Birçok böyle portresi var. Sanatçının ailesi diyor. Kendisini sanırım arkası dönük olarak resmetmiş.
Bu başka bir ressam. Antonio Pereda. Bilmiyorum ama şöyle kuru kafalar. Madrid. Madrid'den. Var. Çocuk Baltazar Çağ. Evet. Baltazar Charles. Soyluların hep çocukluk halleri falan soyluları bolca resmettiği için. Marie Teresa çocukluğu. Kral Filip. Dördüncü Filip. Yalnız çok parlama var yani. Sergileme bilmiyorum. Biraz bana zor sorunlu geldi. Ya da daha uzaktan bakmam gerekiyor. Önce yazıyı okuyacağım mesela. Bu kişi Velázquez değil. Bu kesinlikle Velázquez. Bildiğim bir resmi. Margarita mavi bir elbiseli 1659. Yalnız işte parlama yapıyor yani. Yine aynı kişi. Margarita daha küçük var. Bu da daha da küçük hali Margarita'nın. Bebek Mark. Yine Kral Philip. Bu da bu kadardı. Çoğunluk İspanyol sanırım ama çok parlama yapıyor. Gerçekten açıkçası sergilenme konusunda ufak bir hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Don Veronese, Veronese Venedikliydi sanırım. Yukarıdaki eser mesela. Anca oturduğum zaman görebilirim. Şu kısma da geleceğim. Tintoretto. Tintoretto da Venedikli. Bu eser Tintoretto'dan Suzan yıkanıyor. Ve böyle gizlice gözleyen erkekler var. Bakın 2 tane. Ya Rönesans'ta bu tür resimler çok vardır. Burada bolca Tintoretto ve Veronese resimleri var. 1500'lü yılların sonu. Burası Tiziano eserlerin olduğu salon. Şu resim adı Ecce Homo. Geleceğim birazdan. Şunu göstereyim. Şu çok güzel bir resimdir. Danae.
Yani bu tür odalık resimleri o dönemde çok yapılmış. Bakın gökten altınlar yağıyor. Gideceğim. There are biggest Titian collection is in the Prado in Madrid. This is the second largest one. So again, you can deduce once again spend a lot of time here that there are connections. The message is much true. Böyle bir Venüs tasviri. Venedik resiminde bu coşkuyu görebilirsiniz. Yani böyle bir renklilik vardır. Hayatın coşkusu vardır. Şu hepsi Tiziano. Şimdi Rafael salonuna geçeceğim. Benim Rönesans'ta sanırım en sevdiğim ressam Rafael. Ben de zamanında okuldayken resim heykel müzesine hazırlanırken kara kalem yapardık. Yani yağlı boya değil. Direkt yağlı boya tezgahını getirmiş kadın. Bu resim çok önemlidir. Rafael'in en önemli resimlerinden biri. Bir Meryem tasviri. Bura Abu Fra Bartolomeo. Geçiyorum çünkü. Bu şey. Perucciano. Rafael çok genç öldüğü için o kadar çok resmi de yok. Roimboni. Hepsi o dönem ve onun tarzında olan ressamlar. O yüzden yan yana konmuş. Benvenuto Tisi. Bu da çok güzel bir resim. Caravaggio. Angela. Evet 2-3 tane Rafael varmış Rafael salonunda. Rafael ve atölyesi. This is a bit of a dead end, but if we go having there's nothing for going and Benim oldu. Gençim var. Bu da Rafael. Bu bir Mantina eseri Mantegna. 1500'lü yılların başında erken Rönesans. Çok severim. Meşhur bir İsa tablosu vardır. Şu şunları merak ettim. Acaba Kozmotura o kişi mi? Bu resim Mantegna'nın Saint Sebastian oklarla vurularak öldürülüyor. Önemli bir semboldür ve figürdür.
Bunlar Mantegna'nın eserleri. Şunları bilmiyordum. Desen gibi gözüküyor. Mesela Isaac'in İshak'ın kurban edilişi, yani Hazreti İbrahim kurban etmek istiyor ya oğlunu ve koyun gönderiyor işte. Ondan sonra. Bu cinsi acaba oyun kalmaz mı? Emin değilim ama ilk defa görüyorum bu resimleri ve oldukça güzel. Yani bu şekilde resmetmiş olması bayağı desen gibi. Yani bir kara kare. Kara karenin tebeşir deseni gibi aslında. Bu da David'in Goliath'ın kafasını kestiği resim. Yani Davut'un Goliath'ın kafasını keserkenki hali. Bu Bellini olsa gerek. Evet, o Bellini. Erken Rönesans. Bakın bu resimler çok meşhurdur. Hatırlayanınız var mı? Antonio Allegri diyor. 1530. Jüpiter, Zeus ve Io resimli. Bunları görünce tabii biraz dinlenmek istiyorum. Bu nedir? Sola. Karşıda yine Rafael kısmı.